Bedenimizdeki tüm faaliyetler aslında beden aklı dediğimiz Matrix konumlanmasıyla yürütülür. Hayatın var olmasıyla alakalı süreçler, işte kalbimizin atması, nefes almamız, dolaşımımızın var olması, bunlar beden aklıyla alakalı organize edilen süreçlerdir. Hayatın dizayn sürecinde beden aklı bazen kalp atımlarınızı 120-130'lara çıkarır. Bazen 60'lara indirir. Yine nefes alma şeklinizi bazen arttırır, bazen azaltır. Aynı şekilde sizi bazen aktif, hareketli hayatta, bazen de dinlenme dediğimiz süreci koordine eder. Yani siz gece saat 11-12 olduğunda kimse size bir saat kurup da hadi yat demez ama beden aklı sizi yönlendirir ve oraya organize eder. Sabah kalkma sürecinde de aynı şekilde yine beden aklıyla alakalı artık faaliyetin devreye girmesi gerekir ve bunu da beden aklı yürütür. Beden aklı bu süreci koordine ederken biz bunların hiçbirinin farkında olmadan dolaşımla, hormonal sistemle, kalbin atım sayısıyla, nefes alma şeklimizde hep bu dizaynı yürütür ve bizi hep aktif tutmaya ve hayatta tutmaya çalışır. Bazen hayatta tutma kurgusu uykuda verdiğimiz örnek gibi dinlenmeyle alakalı, yani aktivasyon değil de dinlenmeyle alakalı süreci de devreye koyar. Bunu yaparken işte melatonin hormonunu salgılar. Bunu yaparken dolaşımı yavaşlatır, kalp atım hızlarını yavaşlatır. Aslında sizi dinlenmeyle alakalı süreci alır ki daha sonraki kurguda aktif hayatı idame edebilsin. Yani canlı, hareketli olmak da sakin de dinlenme süreci de aslında bedenin hayatta kalmayla alakalı ortaya koyduğu bir senaryodur. Bazen bu senaryolar yine hayatın devamı için burada bir oran vardır. Yani aktif olma süreciniz işte 3-4 puanken dinlenci sürecinizde 1-2 puandır. Yani bu oran hep sağlıklı bir süreçte devam eder. Ama bazen olur. Mesela bir enfeksiyon süreci yaşarsınız. Stres altındasınızdır veya beslenmeyle alakalı düzensiz bir kurgunuz ve süreciniz vardır. Burada beden aklı yine hayatın idamesi için sizi aslında 1-2 puan dinlenme, 3-4 puan hareket senaryosunu değiştirir. Belki 1-2 puan hareket, 3-4 puan dinlenmeye alır. Hani enfeksiyondan sonra veya depresyona girdiğimizde parmağımızı hareket edecek halim yoktur deriz ya. Aslında bu beden aklının yaptığı bir kurgudur ve senaryodur. Burada bir işletim sistemi vardır. Dolaşımı yavaşlatmıştır. Tiroid bezleriyle alakalı hipotiroidik sürece sizi sokmuştur. Kalp atım hızını yavaşlatmıştır. Solunum şeklini yavaşlatmıştır. Aslında sizi dinlenmeyle alakalı bir organizasyona çekmiştir. İşte bu normal hayatın yaşadığımız o stresler, gıda değişiklikleri, enfeksiyonlarda yaşadığımız bu süreç gayet normaldir. Ama bazen o kronik yorgunluk dediğimiz artık kalıcı senaryoyu da vücut devreye koyabilir. Bunu devreye koyduğunda bilin ki aslında hayatta kalmakla alakalı yeni bir gerekçesi vardır. Yani siz artık 1-2 puan aktif, işte 1-2 puan sakin, 4-5 puan aktiften artık 1-2 puan aktif, 4-5 puan sakin sürecini alması gerekir. Çünkü öbür türlü hayatın var olması mümkün değildir. O zaman biz buna bir isim takarız. Kronik yorgunluk sendromu. Ama beden aklı hayatta kalmak için ortaya koyduğu bir organizasyonun şeklidir bu.